Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün SolidWorks 2023 yükleyeceğiz. Service Pack 3 olanı yükleyeceğiz. Tekrardan güncel bir video atmak istedim. Ee, Baştan böyle bir başlayayım arkadaşlar. İlk hatayla genelde hep böyle bir hata oluyor. Burada bu şekilde görünüyorsa eğer sizin dosyanız bilgisayarınızda WinRAR yok demektir. Bu şekilde ise 7zip ya da WinRAR gibi bir program kurmanız gerekiyor. Bu şekilde veya başka bir sembol halinde görünüyorsa sıkıntı. Şimdi birazdan göstereceğim size, kitap şeklinde olması lazım. Bakın geldim, hemen WinRAR yazdım. Kendi sitesine girdim, WinRAR'ın download diyorum. Genelde 64 bit yeni bilgisayarların çoğu. Eski ise 32 bit olabilir. Onu kendiniz bilgisayarınıza göre araştırın. Şu şekilde arkadaşlar, şuna bir kere basıyorum ve iniyor gördüğünüz gibi. Tıkladım. Evet dedim gelen uyarıya. Şimdi install diyorum arkadaşlar. Bakın bitti. Yüklendi, bitti. Done. Gördünüz mü? Kitaba dönüştü. WinRAR adlı uygulamayı yükledik. Yani başlata şöyle WinRAR yazıyorum. Uygulamamız bu. Bunu yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yükledik. Kitap haline geldi. Şimdi buraya geldim. Sağ tuşa bastım. Bakın burada İngilizce olarak yükledik. O yüzden İngilizce yazıyor. Yani klasöre çıkar. Bu isimdeki klasöre çıkar. Bu sekme sizde gelmiyorsa, Windows 11 kullanıyorsanız eğer, aşağıdaki sekmeden tıklayıp açabilirsiniz. Ya da diğer bir seçenek, çift tıkladım. Zip dosyalarını bu uygulamayla aç. WinRAR olarak açtım. Bu şekilde arkadaşlar şu an geldi. Şuradan tutup ben istediğim klasörler bunlar mesela. Bunların hepsini tutup masa üstüne sürükleyebilirim. Ya da ESC'ye basayım. Buraya yeni bir klasör açabilirim. Çift tıklayarak da açabilirsiniz. Solid Setup diye mesela kaydettim buraya. Bu hepsini tutup Solid Setup'ın içine gönderiyorum. Bu şekilde tane tane anlatıyorum ki bazı arkadaşlarım, herkesin bilgisayar bilgisi bir olmuyor. Bazı arkadaşlar zorlanabiliyor. Bu şekilde tane tane anlatıyorum. Videoyu da durdurmayacağım. Yükleyene kadar bu şekilde devam edeceğim. Eğer yine de her şeye rağmen hata alırsanız arkadaşlar, yükleme esnasında, yükledikten sonra veya herhangi bir hata, program açılmazsa kanalda çözüm videosu mevcut. Bunu izleyebilirsiniz. Oradan faydalanıp sorununuzu çözebilirsiniz. Çok daha kolay olacaktır. Çünkü çok fazla arkadaşımız yazıyor, yüklemeye çalışıyor. Yani her biriyle ilgilenmem çok zor benim. Bir de hazır yükleme başlamadan şunu da açıklayayım. Bu program paralı bir program normalde. Öğrencilerin kullanımında herhangi bir problem olmuyor, olmaz da. Ama eğer bu programı şirketime yükleyeyim, şirketimde çalıştırayım diyorsanız lisans satın almak zorundasınız. Çünkü bu paralı bir program, lisanslı bir program. Öğrencilerin yüklemesinde şu açıdan bir sakınca yok. Öğrenciler bu programı öğrenecek ki bir şekilde tedarik edip öğrenecek ki piyasaya çıkınca kullanabilsin. Yani bu programın aslında olumlu bir durum, ama siz eğer ticari amaçla bu programın lisansını satın almaz, crackli kullanırsanız hem yakalanırsanız ceza yersiniz, hem de etik değil arkadaşlar. Ben sadece öğrenci arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Çünkü sınava hazırlık ve programı öğrenebilme, piyasaya hazırlanabilme açılarından önemli. Hazır yükleme aşamasında, WinRAR'dan çıkarma aşamasında bekliyorken bunlardan bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar, şu anda bakın attı hepsini. Bunu kapatıyorum. Yani kitapla işim bitti artık benim. Şimdi bunu yapmadan önce şu şekilde, bir saniye arkadaşlar, telefon çalıyor, hemen dönüyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, telefon çaldı, kapatmak zorunda kaldım. Şu şekilde kapatayım baştan. Dediğim gibi WinRAR'dan dosyaları çıkardık. Buraya kadar herkes tamam. Şu klasöre çıkardım WinRAR'dan dosyalarımı. Bu klasörün içine çift tıklıyorum şimdi. Çift ekran olduğu için yan tarafta açıldı benim. Bu şekilde getirdim önüme. Gelen klasörümüz bu. Arkadaşlar buradan sonra önce bir şuraya güvenlik yazalım, tamam mı?
güvenlik değil, virüs yazacağız pardon. Virüs yazıyoruz. Virüs ve tehdit koruması. Enter diyoruz arkadaşlar. Şuradan ayarları yönet. Antivirüslerinizi sadece programı yükleyene kadar kapatmanız yeterli. Eğer yine de sıkıntı çıkarıyorsa antivirüsü silin. Programı yükledikten sonra tekrar kurarsınız arkadaşlar. Programla çalışmasında sıkıntı yok. Ama bunlar crackli program olduğu için bazen sıkıntılar çıkabiliyor yüklerken. Tekrar arkadaşlar bakın burada ISO dosyası, yani şöyle görünüm olarak büyük simgeler diyeyim. Şu şekilde şu CD dosyamız, sağ tıklayın özellikler deyin anlayamıyorsanız, 16 GB olan dosya, işte bizim dosyamız bu. Bunu yine sağ tıklayıp aynı şekilde extract, yani bu klasöre çıkar, aynadaki klasöre çıkar diyoruz arkadaşlar. Yani bu sefer hızlı bir şekilde çıkarıyor dosyamız bizim. Evet arkadaşlar, dosya RAR'dan çıktı, yani ISO dosyasından normal dosyaya çevirdik. Çift tıklayarak içine giriyoruz şimdi bunun. Bu şekilde içine girdik arkadaşlar. Şöyle setup klasörümüz burası, yani bu klasörle bizim işimiz olacak bundan sonra. Bir de hatta diğer gereksizleri sileyim arkadaşlar. Bakın şöyle şuradan şuraya kadar olanı sildim arkadaşlar. Yani bizim işimiz sadece bu iki klasörle. Solid Squad bizim crack yapacağımız dosya. SolidWorks SP3 yazan da bizim setup dosyamız. Önce arkadaşlar buradaki Solid Squad'a giriyoruz. Sağ tıklayıp bunu da yine aynı şekilde kitaplıktan çıkarıyoruz. Klasörün içine giriyoruz arkadaşlar. Burada şimdi çalıştırmamız gereken öncelikle şu var arkadaşlar. Serial Licensing. Evet diyoruz. Bunu bu şekilde evet diyerek çalıştırdık arkadaşlar. Daha sonra FlexNet'i C'ye taşıyabilirsiniz bu aşamada. Mesela ben burada az önce kopyaladım şimdi. CTRL-C ile kopyaladım. Sağ tıklayıp kopyala deyip kopyalayın FlexNet'i. Buradan kafanız karışıyorsa başlata bilgisayar yazın mesela. Yani bu bilgisayarı buraya alın. Crack dosyasını buraya alın. Tamamen size göre. Burada C'ye gelin. Ve FlexNet'i sağ tıklayıp kopyalayın. Buraya da sağ tıklayıp yapıştırın. Tamamen sizin elinizde olan. Server install'da sağ içine girip C'deki, bakın hani bu crack dosyasındakine girip değil. C SolidWorks FlexNet Server. Sağ tıklayıp Server Install'ı yönetici olarak çalıştır. Evet diyorsunuz. Herhangi bir tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Hizmet başlatılıyor diyor. Başlatıldı, bitti. Hata alırsanız tekrar söylüyorum. Kartlara falan da koymaya çalışayım. Girip YouTube'dan benim SolidWorks hatalar adlı videomu izleyerek çözüme ulaşabilirsiniz rahatça. Hiçbir halükarda da çözüme ulaşamazsanız bana Instagram ya da mail yolu üzerinden ulaşın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar bu dediklerimi yaptık. FlexNet'imizi de attık, şeyimizi de attık. Şimdi Solid Setup klasörüne tekrar giriyorum. Setup'ın olduğu klasöre giriyorum. Buradaki setup'ı çift tıklayarak çalıştırıyorum. Evet diyorum. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir şey var. Bu aşamada internetimizi kapatmamız gerekiyor. Buna tamam diyelim arkadaşlar bir kere. Şimdi lisans kodlarını verecek bize. Bu bilgisayara yükleyin. Bakın buradan sonra internetinizi açık giderseniz yüklemeyi yapamazsınız. Buraya geliyorum şimdi. Sağ tıklayayım. A ve internet öğesini açın. Özellikler diyorum. Pardon, yanlış yere tıkladık. Şuradan bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir var arkadaşlar. Buraya geldiğimizde sağ tıklayıp devre dışı bırak diyorum. Bakın sadece bu aşamayı geçerken bize lazım. İleri diyeceğiz şimdi. Burada internete bağlı olursa işte sıkıntı çıkıyor. O yüzden bağlı olup da yeniden denerseniz ya da işte internete bağlanırsa burada sıkıntı çıkarabilirse iptal diyorsunuz bunu arkadaşlar. Yani internete bağlanmadan devam ediyor. Sadece bu. Bu aşamada sonra interneti tekrar açabilirsiniz. Hani az önceki gösterdiğim şekilde girip. Şimdi burada tekrar önemli bir aşama var arkadaşlar. Bunu da hemen anlatalım. Şimdi burada ürünler kısmı var. Bakın bu bizim bilgisayarımıza yüklenecek ürünler. Burada çok fazla ürün var. Eğer makine mühendisi öğrencisiyseniz ve ben makine mühendisi olduğum için bu şekilde bahsediyorum. Sadece SolidWorks'ü ve SolidWorks CAM'i ya da işinize yarayacak programları, öğretmeninizin istediği, hocanızın istediği programları
yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama tutup buradaki bütün programları yüklemenize hiç gerek yok. Şimdi ben kendi yükleyeceklerimi alayım. Motion da almayacağım. Sadece çünkü ben sürekli bilgisayar değiştiriyorum. Bu şekilde ben hiçbirini yüklemeyeceğim arkadaşlar. Bazı elektronik mühendisi arkadaşlarım elektrikalı yüklemeyi istiyor. İşte ne bileyim, eğer render alacaksanız şu Visualize ve Boost'u alabilirsiniz. İşte Cam istiyorsa hocanız Cam alabilirsiniz. Ben bunlardan hiçbirini kullanmayacağım. Sadece SolidWorks ve SolidWorks dillerine tıkladıktan sonra burada Türkçe var. Türkçeyi seçebilirsiniz. Türkçe kullanmak isteyenler, ama benim tavsiyem İngilizce kullanın. Ben de çok İngilizce kullanmıyorum ama yani kullansam da sorun yaşamıyorum. Çünkü uzun süre kullandım. Bu şekilde. Bunun dışında arkadaşlar kurulum konumunu C'de yeriniz yoksa değiştirip D'ye alabilirsiniz. Fark eden pek bir şey olmaz. Toolbox seçenekleri var burada. Yeni toolbox isteyebilirsiniz. Bu şekilde özete geri dön. Şuradan da arkadaşlar lisans koşullarını kabul ettik. Şimdi kur diyoruz. Tamam diyoruz buna. Bakın çok da uzun sürmeyecek. Yani şunlar falan benim bilgisayarım yeni olduğu için bunlar yokmuş bilgisayarımızda. Onları kuruyor, Microsoft C++ falan. Yoksa biraz daha hızlı da yüklerdi. Ama yine de hızlıca yükleyecek. Çünkü diğer uygulamaları kaldırdım. Hani hepsini yüklemeyi seçmedim. Hem bilgisayarınızda çok yer kaplayacak, hem de gereksiz, hiç açıp kullanmayacağınız SolidWorks plastik mesela. Çoğu arkadaş için bahsediyorum, herkes için değil. Hiç kullanmayacağınız bir programı da boşuna yüklemenin bir anlamı, bir gereği yok diye düşünüyorum. Bu nedenle sadece SolidWorks'ı seçerek yükledim. Yükleme aşamalarında bölmek istemiyorum ki, çünkü bazen arkadaşlar hile hurda yapılabildiğini iddia ediyorlar. Bunun da hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden video biraz uzun oluyor belki, ama isteyenler bu kurulum aşamalarını sarabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi SolidWorks 2023 masa üstüne geldi. Ama tıklayıp çalıştırmayın. Yani kurulum bitince programı çalıştırmayın. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bir yerden sonra biraz daha hızlı bir şekilde bu bitecek. Yani
çok da uzun sürmeyecek bu aşamadan sonra ama biter bitmez hani acele edip çalıştırmayın. Çünkü crack işlemimiz daha tamamlanmadı. Biraz daha bekleyeceğiz o yüzden. Tamamıyla kurulum bitsin. Daha sonra size yardımcı olacağım. Hatta bu aşamada internetimi de açayım, bir sorun olmadığını göstereyim size. Sağ tıklayıp özellikler diyorum. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir. Sağ tıklayıp etkinleştir diyorum. Gördüğünüz gibi bu, yani sadece o dediğim aşamaya geçtikten sonra internet bağlantımızı geri bağladık. Evet, %75 oldu bir anda gördüğünüz gibi. Bitti arkadaşlar. Yenilikleri göster diyor. Gerek yok, ben yenilikleri istemiyorum. Bu şekilde şimdi tekrar bu sefer Crack klasörümüze girdik arkadaşlar. Yapmamız gereken durum şu. Crack klasörümü şuraya açtım arkadaşlar. Şöyle dursun. Bir de bu bilgisayar yazalım yine. Bu bilgisayar diyoruz. Bilgisayarımı da sola alıyorum. Bilgisayarım sonra Solid Squad klasörünü sağa aldım. C'ye girdik buradan şimdi arkadaşlar. Program Files ve Program Files x86 bu iki dosyayı sağ tıklayıp kopyala diyorum. Ve buraya gelip sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Bunu geçerli öğeler için yap. Devam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içine yapıştırdı. Şimdi program Files'a girdik. SolidWorks Corp'a geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün hepsi buraya gelmiş. Ben zaten normalde hepsini yüklememiştim. Ama buradaki bütün klasörler buraya gelmiş. Yani istediğim olmuş. Buradan tekrardan Solid Squad'a geliyorum arkadaşlar. Şu Loader Enabler'ı da çalıştırıyorum. Bakın bu aşamadan sonra evet diyoruz, tamam diyoruz, bitti. Bu aşamadan sonra SolidWorks sıkıntısızca çalışacaktır. %99 ihtimalle sıkıntısızca çalışacaktır. Olur da sıkıntı yaşar veya herhangi bir problem yaşar, olumsuz bir durumla karşılaşırsanız da dediğim gibi önce siz çözüm aşamalarını, çözüm videosunu izleyin. Yine de yapamazsanız ben yardımcı olmaya çalışırım. Benimle iletişime geçebilirsiniz. SolidWorks yükleme videosu bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Link içinde bana Instagram'dan ya da mailden ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.